Arkadaşlar şimdi Gümrük'e geldik. Beklediğimden çok daha sakin şu an. Çok bir sıra yok açıkçası. Şimdi Yunanistan tarafına doğru geçiyoruz. Burası doğal sınır kabul ediliyor, Meriç Nehri. Al aşkım beni yanına. Αστέρι μου τάδικο. Οι καρδιές παλιοσίδερα. Arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Önceki iki videoyu izleyenler biliyor ki yaklaşık 7000 kilometrelik bir yolculuğa çıktık ve nereye gideceğimizi söylememiştik. Artık bu videonun da başlığında gördüğünüz gibi kendi aracımızla Yunanistan'a gidiyoruz. Engelsiz yollar Yunanistan'da. Önceki videoları izlemeyenler için yukarı kart bırakıyorum. Yukarıdan önceki videoları izleyerek nasıl bir yolculuk süreci atlattık, hangi güzergahı izledik, neler yaptık bunları görebilirler. Şimdi neredeyiz? Şimdi Edirne'nin İpsala kentine doğru gidiyoruz. Yaklaşık 20 kilometre sonra İpsala'ya varacağız. İpsala'dan da Gümrük'e geçeceğiz. Siz biraz yolu izlerken biz de yavaş yavaş Gümrük'e doğru ilerleyelim. Yaklaşık 20 kilometrelik bir mesafemiz var. Bu da demek oluyor ki yarım saatlik bir sürüşümüz olacak. Yarım saatlik sürüşün ardından Gümrük'e girmiş olacağız. Umarım Gümrük çok kalabalık değildir. Kalabalıksa da sıra bekleyeceğiz. Yunanistan'daki planımız henüz netleşmedi. Bu tamamen gümrüğün yoğunluğuna bağlı olarak değişecek. Eğer ki gümrükte çok beklemeden Yunanistan tarafına geçersek öncelikle Kavala'ya uğrayacağız. Eğer gümrükte de çok beklersek Kavala'yı es geçip hemen otobandan Selanik istikametine gideceğiz. Selanik'te yaklaşık olarak buradan 4 saat. Selanik kentine vardıktan sonra dilerseniz ki akşam olacak. Kalacak yerimizi ayarlayıp ertesi gün Selanik'i gezmeye başlayacağız. Muhakkak siz Selanik gezisinde bu videoda izlemiş olacaksınız. Sağ taraftaki levhadan da gördüğünüz gibi İpsala'ya 20 kilometre yazıyor. İzlediğimiz güzergahı önceki videoları izlemeyenler için bahsedecek olursak Gaziantep'ten yola çıktık. Adana, Pozantı istikametinden Aksaray'a döndük. Aksaray, Şerefli Koçhisar'dan Hayman'a, Polatlı, Eskişehir istikametine devam ettik. Oradan Balık, Bursa, Bandırma, Çanakkale istikametinden Gelibolu'ya vapurla geçmiştik. Yine önceki videoyu izlemeyenler için şöyle bir bilgi daha verebilirim. Engelli araçları vapurla Gelibolu Yarımadası'na ücretsiz bir şekilde geçebiliyor. Diğer araçlar için uygulanan tarifeler, tabii ki kamyon ve tırları demiyorum, otomobiller için uygulanan tarifeler sanırım 535 lira. Eğer ki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden de geçecek olursanız yaklaşık 750 liraya tekabül ediyor. Artık siz hangisinden geçmek isterseniz, hangisini tercih ederseniz o size kalmış. İzlediğimiz güzergah için de şunu söyleyebilirim. Kesinlikle bu güzergahı öneririm. Genellikle yol duble, ortalama hızda 110. Bizim de yol bilgisayarı verilerimiz zaten ortalama 100 km hızla gelmişiz. Yaklaşık olarak 100 kilometreye 5.8 litre yakıt yakmışız. 1350 kilometredir de yoldayız. Bizim dezavantajlardan birisi de Gaziantep şehrinde yaşamamız. Neden dezavantaj diyorum buna? Komşulara, yani açık olan, sınır kapısı açık olan komşulara çok uzak olmamız. Bu ne demek oluyor? Gürcistan'a gidecek olsam 12 saat. Bulgaristan'a gidecek olsam yine ortalama 14 saat araç kullanmam gerekiyor. Uçakla gitsem kendi aracımla geçmediğim için bu kez orada araba kiralamak zorunda kalacağım. Maliyetimi artırıyor. Yine uçak bileti maliyetimi artırıyor. Gaziantep'ten geçebileceğimiz tek sınır kapısı Suriye, Irak. Buraya da geçip ne yapacağız? Neyse, sınırda tekrar görüntü alacağım. Sınıra geldiğimde kamerayı tekrar açarım. Sınır geçişini çekmeye çalışacağım. Umarım kamerayı fark edip kapatmamı söylemezler. Kapatmamı da söylerlerse zaten onların görmediği ya da onların müdahale edemeyeceği yerlerde açmaya çalışacağım. Hadi sınırda görüşürüz.
Arkadaşlar şimdi Gümrük'e geldik. Bizim çekim yaptığımızı fark edene kadar çekmeye çalışacağım. Beklediğimden çok daha sakin şu an. Çok bir sıra yok açıkçası. Ben tır sırası da bekliyordum. Gurbetçilerin geliş yönü de sakin duruyor şu an için. Henüz daha Türk tarafındayız. Yunanistan tarafına Meriç Nehri'nin üstündeki köprüyü geçtikten sonra geçeceğiz. Ve küçük bir bilgi daha vereyim buradayken. Meriç Nehri'ni kesinlikle yaya olarak geçemiyorsunuz diye biliyorum. İlla ki bir araca ya da vasıtaya binmeniz gerekiyor diye biliyorum. Tabii üstünden geçerken de görüntü almaya çalışacağım. Yunanistan tarafında belki arabayı arayabilirler. Öyle bir hakları var tabii ki. Umarım çok aramayla uğraşmayız. İyi günlerine denk gelir de hadi gidin derler. Biz de hızlıca Kavala'ya doğru yol alırız. Kavala'da yaklaşık buradan 187 kilometre gösteriyor. O da 2 saat falan. 2 saat 15 dakika falan sürebilir. Bakalım bizi neler bekliyor. Tabii ki pasaportlarımız hazır. Buraya gelmişken şundan da bahsedeyim. Kendi aracınıza geçecekseniz kesinlikle araç sahibi ya araçta olmalı, araçta olmayacaksa da araç sahibinden yurt dışına aracın çıkabilmesi için noterden muvaffakatname almanız gerekiyor. Kiralık araçlar için de yine aynı durum geçerli. Sanırım kiralık araç sözleşmesinde bu durumu belirtmeniz lazım. Engelli araçlarında da tüm Türkiye'de ve Avrupa'da aynı standartlar geçerli. Engelli araç sahibi sadece aracı kullanabilir. Yurt dışında şöyle bir durum daha var. Yine araç sahibi kullanabiliyor diye biliyorum. Ya da birinci dereceden yakını. Yanlış biliyorsam da lütfen bunu yorumlarda belirtin. Instagram'dan paylaşımlarımızı, story paylaşımlarımızı yapacağız. Instagram'da takip etmeyenler için yine alt tarafa Instagram adresimizi bırakıyorum. Sıra biraz geç ilerliyor. Ben ilerleyince tekrar kamerayı açacağım. Arkadaşlar sınırı geçtik şimdi. Türk tarafını geçtik tabii ki. Yunanistan tarafına doğru gidiyoruz. Size de aktarmaya çalışıyorum. Türk tarafında sadece pasaport kontrolü ve araç tescili yaptırdık. Yani hızlı bir şekilde bitti benim araç tescili. Hızlı olmasının sebebi de Gürcistan'da Sarp sınır kapısında ben bir kere tescil yaptırmıştım. Sadece ismimi sordu. Ondan sonra geçebilirsiniz dedi. Daha önceden tescil yapıldığı için sorun yok. Buradan sonra Meriç Nehri'nin üstündeki köprüye geliyoruz. Burada herhangi bir araçtan inme durumu yok. Şimdi Yunanistan tarafına doğru geçiyoruz. Burası doğal sınır kabul ediliyor. Meriç Nehri. Türkiye ile Yunanistan arasında doğal sınır. Bakın yol boyunca diyor durmak, araçtan inmek, yürümek yasak diyor. Böyle bir uyarı var burada. Yunanistan bayrağını ben görmeye başladım. Kamera ne kadar görüyor bilmiyorum ama Türk bayrağının hemen arkasına düşüyor. Daha da yaklaşınca zaten siz de göreceksiniz. Yunanistan tarafına geçince bir kamerayı kapatacağım tekrar. Uyarmasınlar. Şu an Yunanistan sınırına girmiş olduk. Bu arada yolu bayağı kötü. Sürekli bir çukur var.
sıraya girdik. Sıra biraz uzun sürecek. O yüzden ben kapatıyorum. Sıraya yaklaşınca tekrar açmaya çalışacağım. Tekrar birazdan görüşürüz. Arkadaşlar bakın şu BMW'nin hemen altında bir su birikintisi var. O korona döneminden kalma bir uygulama. O ne derseniz dezenfektan. Korona döneminde arabaları da bu şekilde dezenfekte ediyorlardı. Bana kalırsa dezenfekte ettiklerini düşünüyorlardı. Çünkü kaç tane araba geçiyor günlük, yani onun ne yararı olacak, ne faydası olacak ki? Bir de benim tekerimden mi geliyor ki hastalık? Bir tek tekerlerim değiyor yani oraya. Hala sıra bekliyoruz. Yaklaşık önümüzde bir 20 araç kadar bir araç var. Kamyonlar için sağ tarafta bir X-ray var. Kamyonları X-ray'e gönderiyorlar. Normal küçük araçları sol taraftan farklı bir girişten alıyorlar. Bakalım kaç dakikada geçeceğiz. Sıranın neredeyse sonuna geldik. Arkadaşlar sizce de sınır çok bakımsız değil mi ya? Türk tarafı buraya göre gerçekten bakımlı. 3 dilde yazmışlar uyarılarda. Rumca, İngilizce ve Türkçe yazmışlar. Bakın Türkçe yazan uyarıda şu yazıyor: 2 küçük sigara paketi getirme hakkı vardır diyor. Burada da sigarada bir sıkıntı varmış demek ki. Sigarada sıkıntı varmış derken sınırlama varmış. Türkiye'de olduğu gibi. 2'nin üstündeki vergiye tabi. Arkadaşlar pasaport kontrolü geçtik şimdi. Burada bir yerde arabaya sigorta yaptırmamız lazım. Sigortanın da kaç günlüğü ne kadar hiçbir fikrim yok. Yunanistan'a girdik yani, hayırlı olsun. Park yeri bulup şu sigorta olayını burada bir sorayım. Şuraya koyalım. Ben de tırcılar gibi davranacağım. Şu tırın önüne koyayım arabayı. Hemen gidip sorup geleceğim. Arkadaşlar sanırım hemen sınırda bir sigorta yeri yok. Biraz ilerleyeceğim. İleride bulursam yaptıracağım. Ama nerede bulacağım bakalım. Otobanlardaki hız sınırı 120'ymiş bu arada. Bölünmüş yol Türkiye'deki gibi 110. Arkadaşlar şimdi otobanda ücret ödeme kısmına geldik. Kişilere geldik yani. İnternette okuduğum kadarıyla nakit ve kartla ödeme yapabiliyorsunuz burada. Ve en çok şundan şikayet edildiğini hatırlıyorum. Sanırım 10 kilometrede, 20 kilometrede, ben belki sayılara farazi de veriyorum bu arada. Abartıyor da olabilirim. Sürekli olarak gişe çıkması, otobanda bu kadar çok dur kalk yapılmasından çok şikayet etmişlerdi. Biz de yanaşalım bakalım. Kart geçerse karttan ödeyeceğim direkt ben de. Bu arada kart geçiyormuş arkadaşlar. Uyarılarda da var. Derken yani tabelalarda da var. 1.60 ücreti de. Az önce eşim söyledi.
Kart. Thank you. Thank you. Şöyle bir fiş verdiler. Otoban ücretini ödemiş olduk. Arkadaşlar şöyle bir otobanın kenarında park alanına durdum. Türkiye'deki gibi dinlenme tesisi falan vardır. Belki orada sigorta yaptırabilirim diye girmiştim de. Sadece tuvalet ve oturma yerleri var, yani banklar var. Onun dışında hiçbir şey yok. Belki ilerleyen yerlerde vardır ama en azından burada öyle bir şey söz konusu değil. Buraya gelirseniz aklınızda bulunsun. Tuvaletlerde sabun veya tuvalet kağıdı falan aramayın. Yani bunları yanınızda bulundurun. Alexandropoli'yi gördünüz levhada. Alexandropoli Dede Ağaç diye biliyorum. Dede Ağaç'tan sonra ben sanırım İskeçe'ye gideceğim. İskeçe'de çok fazla Türk var. Orada hem sim kart, internet hem de sigorta olayını halletmeye çalışacağım. İnternet olayını bir şekilde hallederiz de şu sigorta işini İskeçe'de çözersem süper olacak. Neyse İskeçe'de görüşürüz. Somos